Bir Demet Tecrübelerim kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere Hollanda'da gördüğümüz en güzel ve en sıra dışı köylerden biri olan Giethoorn'u göstermek istiyorum. Burası ilk bakışta insana gerçek bir köyden çok masal kitaplarından çıkmış bir yer gibi geliyor. Evlerin önünde yollar yerine kanallar geçiyor. Küçük ahşap köprüler bahçeleri birbirine bağlıyor ve köyü keşfetmenin en güzel yollarından biri tekneyle bu kanalların arasında dolaşmak. Biz de Giethoorn'a geldiğimizde önce aracımızı ücretsiz bir park alanına bıraktık. Buraya kendi aracınızla geleceksiniz. Park konusunda çok endişelenmenize gerek yok. Köyün çevresinde çeşitli park alanları bulunuyor. Aracı bıraktıktan sonra zaten Giethoorn'u yürüyerek veya tekneyle keşfetmek çok daha güzel. Biz 8 kişilik bir tekne kiraladık ve 70 euro ödedik. Burada fiyatlar teknenin büyüklüğüne, kiralama süresine ve firmaya göre değişiyor. Bu nedenle gelmeden önce birkaç işletmenin fiyatını karşılaştırmakta fayda var. Teknelerin önemli bir bölümü elektrikli olduğu için oldukça sessiz çalışıyor. Bu da Giethoorn gibi sakin bir yerde büyük bir avantaj. Motor gürültüsü olmadan yavaş yavaş kanalların arasında ilerliyorsunuz. Ve tekne hareket etmeye başladığında Giethoorn'un neden bu kadar meşhur olduğunu daha da iyi anlıyorsunuz. Sağınızda ve solunuzda birbirinden güzel evler, bakımlı bahçeler, suya kadar uzanan yemyeşil çimler, çiçekler ve hemen hemen her evin önünde küçük bir köprü. Üstelik burası açık hava müzesi değil. Gördüğünüz evlerin büyük bir kısmında insanlar gerçekten yaşıyor. Birinin bahçesinde oturduğunu, başka bir evin önünde çocukların oynadığını, görüntülerimizde olduğu gibi su kenarında sakin sakin yatan bir köpeği görebiliyorsunuz. Bence Giethoorn'u güzel yapan şeylerden biri de tam olarak bu. Burası turistler için sonradan oluşturulmuş bir dekor değil, yüzlerce yıldır insanların yaşadığı gerçek bir köy. Peki bu kadar kanal neden var? Giethoorn hikayesi yaklaşık 13. yüzyıla yani 1200'lü yıllara kadar uzanıyor. Bölgede eskiden yoğun şekilde turba yani bataklık kömürü çıkarılıyormuş. Turba o dönemde yakıt olarak kullanılan çok değerli bir maddeydi. İnsanlar turbayı topraktan çıkarabilmek ve daha sonra tekneyle taşıyabilmek için uzun kanallar açmışlar. Zaman içerisinde bu kanallar suyla dolmuş ve giderek bugünkü Giethoorn görüntüsü ortaya çıkmış. Yani bugün turistlerin keyifle tekne sürdüğü bu güzel su yollarının büyük bir kısmı aslında yüzyıllar önce burada yaşayan insanların çalışmalarının sonucu. Giethoorn isminin ortaya çıkışı ile ilgili de ilginç bir hikaye anlatılıyor. Rivayete göre bölgeye gelen ilk yerleşimciler burada çok sayıda keçi boynuzu bulmuşlar. Bunların daha önce yaşanan büyük bir sel sırasında ölen keçilere ait olduğu düşünülmüş. Köyün eski ismi de burada türemiş ve zaman içerisinde değişerek bugünkü Giethoorn adına dönüşmüş. Tekneyle ilerlerken dikkatinizi çekecek başka bir şey de evlerin mimarisi. Özellikle eski evlerde ve çiftlik yapılarda sazdan yapılmış çatılar oldukça dikkat çekiyor. Bu çatılar köye gerçekten çok farklı bir hava katıyor. Tuğla evler, saz çatılar, ahşap köprüler ve rengarenk bahçeler bir araya gelince ortaya çok güzel bir görüntü çıkıyor. Bu yüzden Giethoorn'a gelirseniz telefonunuzun ve kameranızın şarjını mutlaka dolu getirin. Çünkü burada gerçekten bol bol fotoğraf ve video çekmek isteyeceksiniz. Tekneyle geçerken gördüğünüz her köşede farklı bir manzara çıkıyor karşınıza. Bazen çok güzel bir ev, bazen çiçeklerle kaplı küçük bir bahçe, bazen ahşap bir köprü, bazen de suyun üzerinde yavaşça ilerleyen başka tekneler. Özellikle köprüler Giethoorn'un simgelerinden biri haline gelmiş. Kanallar evlerle yollar arasında geçtiği için birçok eve ulaşmak için küçük köprüden geçmek gerekiyor. Bu nedenle köprüler yalnızca görüntü için yapılmış değil, buradaki günlük hayatın gerçekten bir parçası. Bazı köprülerin oldukça yüksek ve kavisli olduğunu da fark edeceksiniz. Bunun nedeni geçmişte teknelerin çeşitli yüklerle bu köprülerin altından geçmesiymiş. Bugün ise bu köprüler Giethoorn'un en çok fotoğraf çekilen yerlerinden biri. Tekne turunun bence en güzel sürprizlerinden biri ise bir süre sonra karşınıza çıkıyor. Daracık kanallardan evlerin hemen yanından ilerlerken bir anda kanal genişlemeye başlıyor
ve önünüzde büyük bir göl çıkıyor. Bu gölün adı Bevenvijde. Bizim yaptığımız rotada da önce evlerin ve köprülerin arasından geçtik. Daha sonra bu geniş göle çıktık. Dar kanallardan sonra bir anda açık suya çıkmak gerçekten çok güzel bir his. Burada tekneyi biraz daha rahat kullanabiliyor ve çevrenizdeki manzarayı daha geniş açıdan görebiliyorsunuz. Gölde birisiyle dolaştıktan sonra rota tekrar köyün kanallarına bağlanıyor ve yeniden o güzel evlerin, bahçelerin ve köprülerin arasına giriyorsunuz. Sonunda da başladığınız tekne kiralama noktasına geri dönüyorsunuz. Bu nedenle tekne turu hiç monoton gelmiyor. Manzara sürekli değişiyor. Bir an evlerin birkaç metre yakınından geçiyorsunuz. Biraz sonra büyük bir gölün ortasındasınız. Giyotorna bazen Hollanda'nın Venedik deniliyor. Kanallar nedeniyle bu benzetme yapılıyor ama bana göre Giyotor'un havası Venedik'ten oldukça farklı. Buradan büyük binalar ve şehrin kalabalığı yerine küçük evler, bahçeler, ağaçlar ve sessiz kanallar var. Daha çok sakin bir kır köyünden tekneyle dolaşıyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Giyoto'nun görüntülerini görünce bazı insanlar burayı Hobbit filmindeki köylere de benzetiyor. Yeşillikler, küçük evler ve köprüler insana biraz film dekoru hissi verebiliyor. Ama buradan küçük bir yanlış bilgiyi de düzeltelim. Hobbit filmi Giyoto'da çekilmedi. Giyoto'nun gerçek sinema hikayesi ise başka. 1958 yılında çekilen ünlü Hollanda filmi Fanfare büyük ölçüde Giyoto'da çekilmiş. Film çok başarılı olunca Giyoton Hollanda'da çok daha fazla tanınmaya başlamış ve köyün turistik ününün artmasına da önemli rol oynamış. Yani burası gerçekten bir film köyü olmuş ama Hobbit filmiyle değil. Tekne turunu bittikten sonra da kesinlikle hemen aracınıza dönmenizi tavsiye etmem. Çünkü Giyotornu yürüyerek gezmek de en az tekne turu kadar güzel. Tekneden bakarken uzaktan gördüğünüz evlerin, bahçelerin ve köprülerin yanından bu kez yürüyerek geçebiliyorsunuz. Küçük yürüyüş yollarından ilerleyebilir, köprülerin üzerinden geçebilir ve tekneden göremediğiniz ayrıntıları daha yakından görebilirsiniz. Özellikle fotoğraf çekmeyi seviyorsanız yürüyüş için mutlaka biraz zaman ayırın. Teknede hareket halinde olduğunuz için bazı güzel yerleri birkaç saniye içerisinde geçiyorsunuz. Yürüyerek gezerken ise istediğiniz yerden durabilir, manzarayı seyredebilir ve rahat rahat fotoğraf ve video çekebilirsiniz. Benim tavsiyem Giyotor'a gelirken sadece tekne turu için zaman ayırmamanız. Önce tekneyle köyü gezin, ardından yürüyerek bir tur daha yapın. Çünkü iki şekilde gördüğünüz Giyotor birbirinden biraz farklı oluyor. Tekneden baktığınızda köyün suyla olan ilgisini görüyorsunuz. Yürürken ise evleri, köprüleri ve bahçeleri çok daha yakından fark ediyorsunuz. Ve sanırım buranın en güzel tarafı da bu. Giyotor'da devasa bir tarihi yapı veya tek bir büyük turistik eser yok. Asıl güzellik köyün tamamında. Kanallarında, köprülerinde, evlerinde, bahçelerinde ve insanların yüzlerce yıldır suyun çevresinde şekillenen yaşam biçiminde. Eğer yolunuz Hollanda'ya düşerse ve böyle sakin, farklı bir fotoğraf çekmeye doyamayacağınız yerleri seviyorsanız Giyoton gerçekten görülmeye değer. Biz 8 kişi yaptığımız bu tekne turundan çok keyif aldık. Şimdi sizleri biraz Giyoton'un güzel görüntüleriyle baş başa bırakalım. Evleri, köprüleri, kanalları ve gölü bizim teknemizden izlemeye devam edebilirsiniz. Sizce de burası biraz masal köyüne benzemiyor mu? Giyotor'a daha önce geldiyseniz tecrübelerinizi, gelmediyseniz de burayı görmek ister miydiniz sorusunun cevabını yorumlara yazabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve Bir Deneme Tecrübelerim kanalına abone olmayı unutmayın. Başka tecrübelerde ve yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Hepinize keyifli seyirler. Bir sonraki videomda yeniden görüşmek üzere. İyi günler.